Evet sevgili dostlarım, şimdi Tayland'dayım. Buranın nostaljik bir treni var. Böyle bir çarşının içinden geçiyor. Birazdan tren gelecek ve ben o treni çekeceğim. Şu an dediğim gibi kepenkler açık. Gördüğünüz gibi insanlar alışveriş yapıyor. Ama tren gelirken her şey toparlanıyor. Çok hızlı olmak zorunda herkes. Değişik bir ortam değil mi? Buradan tren geçeceğine kim inanır? Tren geçerken buradakilerin panik halini çekmek istiyorum. Nasıl toparlanıyor bunlar? Give me your hand. Kuruttuktan sonra sıkarsanız kuru sıkım dediğimizde Hindistan cevizi yağı ortaya çıkmaktadır. Bakın bunun içindeki o beyaz içindeki su var ya, suyu içeride mesela şurada kazanlar var. Orada kaynattıkları zaman o suyundan da bildiğimiz şeker yapılmaktadır. Şu şeker rafinere edilmeyen şekerdir. Bakın şuradaki de, şu da marmalatı. Bugün çok değerli bir bilgi öğrendim. Kokonat suyu içindeki mineraller işte neyse zenginlikler sebebiyle çok faydalı bir şeymiş. Ve savaş zamanında serum niyetine damardan veriliyormuş. Yani damardan normalde kan dışında bir şey veremezsiniz biliyorsunuz veya serum. Herhangi bir suyu veremezsiniz ama Hindistan cevizinin suyu direkt serumla, serum niyetine damara verilebiliyormuş. Çok besleyici. Lezzet de güzel. Tabii bol bol bu da var burada. Çeşit de bol. Şöyle bakıyorum ben konuya tabii. Bunların tanrıları gibi bakarsak budaya. Satın alabiliyorsunuz tanrınızı. Yani eve koyuyorum bir tane işin düşerse diye yarın öbür gün. Güzel tabii şey geliyor biraz. Konudan uzak geliyor. Buradan teknelere gideceğiz şimdi. Yüzen Pazar'a gideceğiz. Yüzen Pazar'da sadece hediyelik eşya yok. Yeme içme de var benim bildiğim. Varsa zaten deniz ürünleri, karidesler, maridesler hemen dalacağım oraya. Hadi bakalım gidiyoruz. Buradan tak tak. Para çokomel, para çokomel. Olay bu. Ver parayı al çokomeli. Evet arkadaşlar, yılanla bu kadar yakınlaşacağım aklıma gelmez. Ama geldim. Evet, değişik bir deneyim oldu. Yani bir gün boynuma kolye gibi bir yılan dolayacağım aklıma gelmezdi benim de ama Tayland'da her şey mümkün. Arkadaşlar arkamda gördüğünüz yer meşhur Yüzen Pazar. Dünyaca ünlü bir yer. Çok kişi ziyarete geliyor. Ben teknelerin ve bu kanalların bu kadar yoğun ve aktif olduğunu düşünmüyordum. Binlerce tekne var. O nehirler kenarında da turistik düşünmeyin sadece. Normal yaşayan insanlar var. Alışverişe, yemeğe, içmeyle tekneleriyle geliyorlar ve yiyip içiyorlar. Biz de şimdi dolaşmaya devam ediyoruz. Hadi içelim yola. Kokonat yağı ve sütü döktük. Pirinç ama böyle şekerli pirinç gibi çok lezzetli, çok beğendim. Meyvanın da tadına bakıyorum herkese. İnanılmaz güzel.
Bu ne mesela? Dolmalık bibere benziyor biraz ama sanki öyle değil. Bu bir meyve. Wagyu 10 baht. Ejder meyvesi de alacağım. Hiçbir fikrim yok ne olduğuyla ilgili ama Kim sanki greyfurt'a benziyor. Hemen tadına bakıyorum sizin için. Ya. Adam ol diyor, yemeği bilmiyorsun diyor. Ah. I learned. Ya. ได้เลยค่ะ Vallahi hiçbir fikrim yok ne yiyorum ama ne yediğimiz belli değil burada. Güzel güzel. Değişik bir şey. Değişik pane gibi bir şey pişiyor. Bakın Tayland'da kimi buldum. Merhaba, nasılsın? İyiyim. İzmir'inda randa çık çık teraça. İzmir'inda randa çık çık teraça. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yasalarca bu cehetaça. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yasalarca bu cehetaça. Mustafa Kemal Atatürk yakışıklı Mustafa. Teşekkür. Kapınca. Görüyorsunuz dünyanın her yerindeyiz. Evet sevgili dostlarım, bir file binmediğimiz kalmıştı. Bir de file binelim dedik sizin için. Evet arkadaşlar olay bu. Ama ben file binmemeye karar verdim. Çok şey gelmedi bana. İçime sinmedi diye. Hayvanların bu şekilde kullanılması çok içime sinmedi. Bu arada her filin bir eğiticisi varmış ve onu fil seçermiş. Yani bir eğiticinin bir fili seçme şansı yokmuş. Ama elinde kancalı bir çubuk var gördüğünüz gibi. Onunla file yön veriyor. Sevgili dostlarım, ben binmek yerine beslemeyi tercih ettim. Oldu bayağı zaten. Komple götürüyor. Tamam. Yok. 여기 집에서 떠나래. Niye yere bıraktın? 욕심 많아. Dur bir ağzımdakini bitireyim. Sevebilir miyim? Daha kalmadı dostum, hepsini yedin. Bir kova muz yedin ya. Çok tatlı hayvanlar. Ama bu şartlarına biraz üzüldüm. Yani onu bağlayıp ona insanların bilmesi biraz üzdü beni. O yüzden binmemeyi tercih ettim. Beslemeyi tercih ettim. Şimdi buradan havaalanına Phuket'e uçuyoruz. Phuket bir ada. Müthiş bir coğrafya. Harika deniz, kumsallar, mavilikler ve denizlere gidiyoruz şimdi. Belki orada balıkla ilgili 3 gün oradayım bir şey de bulurum diye düşünüyorum. Buradan Phuket'e gidiyoruz. Nereye gidiyoruz abi? Şu anda Phuket Adası. Phuket Adası ismi çok manidar. Pipile. Pipile. Leonardo DiCaprio'nun The Beach filminin çekildiği adaya gidiyoruz. Evet sevgili dostlarım, beach burası. Gerçekten güzel bir beach. Çok da güzel pazarlamışlar. Gördüğünüz gibi insan yığını var burada. Ama doğal güzelliği büyüleyici. Suyun turkuazlığı, etrafında yükselen dağlar, manzara müthiş. Yani turistik bir yer olmasa burası, burada yaşadığınızı düşünün. Filmde zaten öyle. Leonardo DiCaprio arkadaşlarıyla adaya gelip yerleşiyor. Bir arkadaşım burada köpek balığı yiyor. Filmi hatırlıyorum. Bayağı heyecanlı, güzel bir filmdi. Harika ya. Dünyamız çok güzel. Yaratmış yaradan. Kıymetini bilmemiz lazım, korumamız lazım. Koruyorlar. Burada denize girmek kesinlikle yasak. Senede de sadece bir ay mı ne açıyorlar. Kapatıyorlar adayı. Yani kirlenmesin diye. Ama bizim de çok güzel koylarımız, çok güzel doğamız. Göcek, Fethiye arası, Marmaris. İnanılmaz yerlerimiz var. Ama dediğim gibi çok iyi pazarlıyorlar. O yüzden de çok turist çekiyorlar. Ve turizm gelirlerini yükseltiyorlar. Ama çok beğendim. Bayıldım.
Evet sevgili dostlarım, Phuket'teyim. Seyahatim devam ediyor. Bugün Phuket'te Phuket yemeklerini belki tanıtacağım. Fiyat olarak Avrupa ve Amerika'ya göre, dünyanın birçok yerine göre oldukça uygun. Yani yeme, içme, gezme. Pahalı bir yer değil. Oldukça da hareketli bir yer Phuket. Bu akşam da Phuket'in bir tane ana caddesi var. İşte gece hayatının döndüğü. Orayı da biraz tanıtacağım. Oraya da çıkacağım. İnsanlar ne yapıyor burada, nasıl eğleniyor. Bu arada burada her yer, ama her yer, şurada göstereyim karşıda. Her yer masaj salonu. Ya ben dün 120 dakika bir masaj aldım. İnanılmazdı. Yani bu 60 dakikası Thai masajı, 60 dakikası oil masajı. Bu sabah da gittim 1 saat ayak masajı yaptırdım. Yani ayağa 1 saat masaj yapılır mı demeyin. Yani burada gerçekten bu işin ilmini yapmışlar. Çok da başarılılar, çok keyifli. Fiyatlar da çok makul. 1 saat, yani burada lokalde cadde üzeri standart yerlerde 1 saat Thai masajının bedeli 8 euro falan. Yani gerçekten komik fiyatlar. Çok iyi yerler de var. Ben dün öyle bir yere gittim. Orada da 2 saat için 50 dolar gibi bir rakam ödedim. Hepimizin çok ilgisini çekecek bir yere geldim. Seafood restoran, Thai seafood restoran. Burada gördüğünüz gibi istakozlar var. Boylarına göre sıralanmış. Burada mercana benzeyen mercan türü kırmızı balıklar var. Burada hiç tanımadığım balıklar var. Burada da yengeçler var gördüğünüz gibi. Burada ne var bilmiyorum. Kerevit var. Evet, kerevit. Şunlar da kerevit gördüğünüz gibi. Hepsi canlı. Yani bu uzak doğuda yedikleri yemeklerin canlı olmasına önem veriyorlar. Onların ruhlarının kendine geçtiği gibi saçma bir inançları var. Ama bizim için taze. Yani biz öyle bakıyoruz. Taze. I wanna choose one bigger lobster. Yeah. Seçiyor. Okay. Bigger one solo balance. 650 gram. Okay, one crab for me. Okay. Okay. So I'll go. İsmini bilmiyorum tabii. Biz kerevit diyoruz ama. One... Okay. Small. O da diyor ki bu hayvan ne kadar yiyor diyor. Vallahi hepsinden denemek istiyorum, test etmek istiyorum. Only one. Yes one. Canlı ve heyecanlı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz olsak yem yaparız bunu. Ama bugün hepsi bana yem olacak. Okay. Sepetimiz burada. Bir yengeç, bir istakoz, bir tane de kerevit yiyeceğiz. Şimdi bana afiyet olsun diyorum. Menüyü de göstereceğim, fiyatları da göstereceğim. Yani şöyle bir şeyi Türkiye'de yeseniz ne kadar para ödersiniz? Veya Avrupa'da çok ciddi bir para ödersiniz. Burada tahmin ediyorum 4'te 1, 5'te 1 fiyatına yiyeceğiz onları. Şimdi burada 1 euro 35 baht arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, 20 liraya 35 baht alıyoruz. Bizim 1.8 katımız gibi. Yani 80 baht dediği zaman bu aşağı yukarı 40 TL oluyor, öyle düşünün. Yani şöyle deniz ürünlü bir tabağı 40 liraya yiyebiliyorsunuz burada, 40 TL'ye. Ben şu peynirli olanı seçtim. Bakın aynı lobster'ı burada çeşitli yöntemlerle yapabiliyorlar. Yengeç için de aynı şey geçerli. Buharda kaynatabiliyor, kızartabiliyor. Deep fried. Deep fried. Ve şimdi de kereviti seçtirdik bana. Kerevitini seçelim. Evet, onu da spicy seçelim. Biraz burada acılar da iyi acı bu arada arkadaşlar. Onu da acı yiyelim. Acı yiyelim, tatlı konuşalım. Yani toplamda ben size şöyle söyleyeyim, orası ne kadar tuttu? Now pay? Pay? Yeah. Later. Okay. 2900 baht tuttu, yani 80 dolar falan tuttu arkadaşlar. 1600 TL değil. Türkiye'de iyi bir restoranda iyi bir lobster yiyeyim dediğiniz zaman şu yengeci falan filan tahmin ediyorum sizi 8-10 binlik yaparlar. Şu an zaten fiyatlar inanılmaz. Restoranlarda korkunç yerlere gitti. Biz nispeten burada daha uygun olduğu için yiyoruz. Testlerime başlıyorum. İstakozla başlamak istiyorum. İstakozun arkadaşlar sadece şu içindeki et kısmı yeniyor. Böyle tabağıma alacağım. Bir miktar tereyağı koymuşlar içine istakozun. Ama istakozun kendi lezzeti nasıl tarif edeyim yemeyen arkadaşlar için. Balığın daha böyle sert olanı gibi. Bu lezzet olarak müthiş. Aynı zamanda da afrodizyak biliyorsunuz. Buraya lokaller de geliyor gördüğüm kadarıyla, Taylandlılar. İstakoz oldukça ağır bir yemek aslında. Çok doyurucu. Evet, geldik kerevite. Kerevitin nasıl yendiği hakkında bir fikrim yok. Ne kadar zor olabilir diyordum içinden.
Şöyle kafadan bir koparayım ben bunu. Sonrasında bunu herhalde üstten açacağız arkadaşlar. Şöyle dalacağız. Şöyle yana doğru açayım. Evet, doğru tahmin etmişim. Üstten açıyorum. Şöyle göstereyim işte. Burada 10 parmak yemekte hiçbir sorun yok arkadaşlar. Öyle kibarlık falan filan zaten yok Uzak Doğu'da. Hatta Japonya'da yemek yerken ağzınızı ne kadar çok şapırdatırsanız mekan ve yemeği yapan o kadar mutlu oluyor. Çok beğendim demektir. Biz yine de şapırdatmayalım ama herifimizi gömelim. Herifi biraz mundar etmiş olabiliriz. Yengeçte de aynı şeyi yaşayacağız diye düşünüyorum. Ama bunun içine yaptığı sos sarımsaklı ve soya soslu bir sos. Yani sebze kısmı gerçekten çok lezzetli. Şöyle göstereyim. Ben çok beğendim. Geliyoruz yengece. Yengecin kıskaçları var. Et kısmını zaten biraz ayıklamış gibi. Burada da bir sosu var. Ona da bakalım. Arkadaşlar içinde çok bunu beğendim. Gerçekten inanılmaz bir şey. Yengeçin lezzeti. Deniz canlılarının yani karides, yengeç ve istakozun bu kırmızı rengi almasını sağlayan bir madde var içinde ve vücut için çok değerli, kemikler için. O yüzden ben karidesleri de kabuğuyla yiyorum. Bunu da kabuğuyla yiyorum yiyebildiğim kadar. En etli yerden ayakların olduğu parçalarda vücudun bir parçası aslında. Yengeci yemenin zahmeti çok ama içlerinde dediğim gibi en lezzetlisi yengeçti. Ben en çok onu beğendim. Evet sevgili dostlar, böyle bir tecrübeyi paylaşmak istedim sizinle. İstakozumuzu yedik. Kereviti gömdük. Yengeç zaten gitti. Allah rahmet eylesin. Şimdi burada yeme içme işini bitiriyoruz. Dediğim gibi biraz otele geçip dinleneceğim. Akşam da geceleri akacağız hep beraber. Bakalım bu gece hayatı nasıl geçecek? Evet sevgili dostlarım, geldik Singapur'a. Singapur'la ilgili bir iki bilgi paylaşayım. Ben de rehberden öğrendim. Kişi başı milli gelir 110.000 dolarmış Singapur'da. Buradan da anlayacağınız üzere son derece zengin bir ülke. Şurada meşhur Marina Bay Otel var tam karşımızda. Üst katı olduğu gibi Michelin yıldızlı restoranlar. 7500 tane odası olan bir otel. Alt katında da dünyanın en büyük kasinosu diyebileceğim. Yaklaşık 2000 kurpiyer çalışıyor. Daha önce ziyaret etmiştim. Bir otel. 7500 odanın da 12 ay boyunca %100'ü neredeyse doluymuş. Fiyatları da ortalama 1500, 2000, 2500 şeyine göre değişiyor. Ve otelin değeri, bugünkü değeri arsasıyla beraber 14 milyar dolarmış arkadaşlar. Sakız çiğnemek yasak, sigara içmek yasak dışarıda. Polis yok, her yer güvenlik kameralarıyla dolu. Son derece güvenli bir ülke zaten. Günaydın sevgili dostlarım. Singapur'da orkide bahçelerinin olduğu alana geldik. Singapur'da çok önemli bir değermiş orkide. 1000 çeşidin üzerinde orkide varmış. Burası böyle Avatar gibi bir yer. Ben daha önce gelmiştim, bir 10 yıl önce gezmiştim. O yüzden az çok biliyorum bölgeyi. Bugün hep beraber gezeceğiz. Size de anlatacağım. Neler olduğunu beraber göreceğiz işte hep beraber. Tabiat inanılmaz. Ağaçlarla kaplı her yer. Çiçek çeşitlerini de göstereceğim. Hadi iyi gezmeler hepimize. So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do will knock you down. You know there's an ocean between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you in my trust. Oh no.
give it up. Evet, Madame Tussauds'a giriyoruz. Bakalım tanıdığımız ünlüler var mı? I'm wearing you out. Keep on keeping on every night. Way up in the clouds. The where do will knock you down. You know there's an ocean between us. Don't go cry about it. Don't go cry about it. You want me to take you in my trust. Oh no, you know that ain't the way. Oh no, there's nothing new in this game. You got to give it up, give it up. But you got to give it up, give it up. You got to give it up, give it up. No, 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 give it up, give it up. Bana bir olta verin, yukarı çıkmak istiyorum ben acilen. Of 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 of. Akyalara bak. Bir tane deniz akvaryumu istiyorum. Kendi tuttuğum balıklardan işte mercanlar, sineritler, trançalar. Şöyle 4-5 tonluk bir deniz suyu akvaryumu. İnşallah nasip olur. İçindekilerin hepsi benim tuttuğum balıklar olacak. Onlara isim vereceğim ve yıllarca onları besleyeceğim. Kesinlikle yemeyeceğim. Sulanan olur illaki ama yedirmem. Evet sevgili dostlarım, zaten balıksız video mu olur diyordum kendi kendime. Bu videomuzda da en azından tutmasak da bolca balık gördük. Ben inanılmaz iyi hissettim kendimi balıkların içinde olduğum için. Çeşit çeşit balık vardı gördüğünüz gibi. Bence çok zengin bir akvaryumdu ama bizim Türkiye'de de Antalya'da mesela çok güzel akvaryumumuz var. İstanbul'da birkaç AVM'nin içinde çok güzel akvaryumumuz var. Bence özellikle çocuklarınızı alıp götürün. İnsanı dinlendiren bir ambiyans. Suyun altı bambaşka bir dünya zaten ama suyun altına inemeyenler en azından akvaryumda o hissiyatı biraz yaşıyorlar. Balıkları yakından tanıyorlar. O yüzden çocuklarınızı muhakkak götürün, bu zevkten mahrum bırakmayın. Bu videoya da balığı eklemiş olduk böylelikle. Evet sevgili dostlarım, Çin Mahallesi'ne geldik. Bu özel bir bina herhalde bunlar için. Çünkü burada dua eden Çinliler var. Hadi gidelim gezelim hep beraber. Sonra bir Çin Mahallesi'ni dolaşacağız. Bir sürü hediyelik eşya satan dükkan var. Rengarenk bir yer. Bir de şu an Çin yılbaşısı olduğu için her yeri süslemişler. Bütün Çinliler de tatilde. Hadi bakalım geziyoruz şimdi. Şu Mandala diye geçer. Mandala. Mandala. Merkezden dışarıya yayılmadır. Hayali gibi. Arkadaşlar Onu iş bildiğinde canlandırıyor. puta tapma yoktur. Evet, bu tamamen Niye heykeller yapılır biliyor musunuz? dini hatırlatıyor. Niye yapıyorlar? Şundan dolayıdır. Kendi fikirlerini hatırlatmak amacıyla heykeller dikilir. Biz 10 Kasım'da Atatürk'ün karşısına gelip Atatürk'e mi tapıyoruz? Değil. Biz ne yapıyoruz? Atatürk'ün bilgisine saygı duyduğumuz için onun karşısında saygı duruşu yapıyoruz. Burada yapılan hareketler tapınma değildir. Tamamen arkadaşlar saygı duruşudur. Şimdi biz mesela Hacca gidiyoruz. Hacı Rüsvet taşını öpüyoruz. Etrafına tavaf ediyoruz. Oradaki eve mi tapıyoruz? Hazreti İbrahim ritüeldir bunlar. Evet sevgili dostlarım, Bali'deyiz. Güzel de sıcakta bir karşılama. Çiçekleri boynumuza astılar. Bu arada mis gibi kokuyor burada bütün gün. Bu coğrafyası, tabiatı çok güzel bir yer. Bali, Endonezya'ya bağlı. Endonezya'nın %87'si Müslüman bu arada.
Ama Bali ayrışıyor. Burada Bali'nin de %90'ı Müslüman değil. Endonezya'nın üçünde böyle özel bölge gibi bir yermiş Bali. Birazdan tura çıkacağız. 3 günlük Bali turumuz başlıyor. Sonra Türkiye'ye döneceğiz zaten. Hadi bakalım dolaşmaya. Evet, Bali günlerimiz biraz yağmur sebebiyle keyifsiz geçecek gibi görünüyor şu an. Bu zamana kadar çok keyifliydik. Yağmur da yoktu. Evet sevgili dostlarım, Maymunlu Tapınağa geldik. Şöyle göstereyim onu. Maymunlarla ilgili rehberin söylediği bir iki önemli konu var. Çok fazla yani temas etmeyin. Çünkü maymunlar en fazla kuduz mikrobu taşıyan canlılarmış. O yüzden ısırırlarsa veya tırmalarlarsa kuduz olma ihtimaliniz var. O yüzden dikkatli olmak lazım. Yavrusuyla bir maymun. Yaklaşma var. Yavrusu var yaklaşma. En eski hani maymunların hani insan eliyle yapılan bir tapınak falan değil burası. En eskilerden bir tanesi. Maymunlar ufakmış abi. Yani Afrika gibi değil. Değil, Afrika'daki babunlar var. Evet. Yarasaları yere indirmişler. Burada para karşılığı resim çekiyorlar. Bakın sol tarafta. Like this, don't touch the hair. Yeah, just like that. Yeah. Yalıyor seni. Like that. Tadını beğendi galiba abi. Licking your hand. This apple juice drink for bad. Donny, his name Donny. Evet. Yaladı beni. Can bebek yarası olayını görüyorsunuz. Evet. Demek ki erkekleri yalıyor abi. Erkekleri yalıyorlar. Bu dişi olabilir. Evet. Ama değil. Gördüm. Değişik bir hayvan. Aman Allah'ım. He? Ağzın tadını biliyor hayvan. He? Okey. Evet, bir yarasayla fotoğrafım yoktu. O da oldu arkadaşlar. Bayağı yaladı beni. Dili böyle tırtıklı falan mı? Hani ineklerin Ha yok yok gayet güzel yalıyor. Bak şu ağaç yapısına baksana. Teşekkür ederim. Ağacın yapısına bak. Şu ağacı da göster istersen. İnanılmaz kökler falan. Şurada bir yarasa yuvası gibi bir şey herhalde. Bir hayvan yapıştırmışım oraya belli de. Nereye geldik abi? Şu Bahseder misin? anda Çalık köyünde batik Batik nedir abi? Anladın mı? Batik şu anda en eliyle yapılmış. Özellikle buradaki dekorasyonlara baktığımız zaman buradaki Majapahit dediğimiz imparatorluktan bugüne gelen bir el sanatıdır. Görmüş olduğunuz motiflerin, şu sağdaki motiflerin çoğu Majapahit İmparatorluğu'na gelmiş Hindu motifleridir. Bakın burada iki tane batik şekli var. Bir tanesi normal boyama kısmı dediğimiz şu gördüğümüz baskıyla yapılır. Şunu boyaya batırırsınız, sonra elbisenin üzerine basarsınız. Fakat ilk önce şunlarda gördüğünüz üzere ilk önce desenler kara kalemle çizilir. Kara kalemle çizildikten sonra şu bayanların yapmış olduğu kalemde ketut dedikleri şeyle o çizgilerin üzerinden geçilir. Eğer gerçek bir batik bitimi rehberimizin söylediğine bakılırsa bir örtü, bir tişörtün veya bir gömleğin bitimi 2 ay. Burası dini bir tapınak olduğu için şorta ve şeye izin vermiyorlar. Çıplakla. O yüzden şöyle bir peştemal gibi bir şey verdiler bana da. Gömleğimle de çok uyumlu oldu. Nasıl oldu? Süper. Takımın güzelliğini. Grubun gülü oldum pembe pembe. Evet, vallahi yakıştı, yakıştı. Evet arkadaşlar siz masraf yapmayın diye ben geziyorum sizin yerinizde.
Yeni rotalarda balık var ama arkadaşlar, balıksız olmuyor. 10 gündür geziyorum, dinleniyorum. Evet, süper. Yeme içme her şey harika. Ama balık olmayınca bir şey eksik. Adrenalin az. O yüzden sonraki seyahatleri balıklı seyahate döndürüyorum. Tereddütsüz. Evet, öyle bir tapınağa geldik. Çok eski bir tapınakmış burası. Şimdi hep beraber gezelim. Her yerde bunlardan var. Kötü ruhları kovuyormuş. Bu kadar. Ben böyle aslında çok böyle şaşalı şeyler bekliyordum. Tapınaklar, böyle Hint işi, altın bilmem neli, varaklı falan filan. Ama Bali'de bu zamana kadar gezdiklerimiz o kadar gösterişli tapınaklar değil. Daha basit taştan yapılar genelde. Evet arkadaşlar, bunlar kakao ağaçları. Bunlar da kahve çekirdekleri. Hani keyifle içtiğimiz evdeki kahve var ya, işte bu ağaçlarda oluyor. Bunlar da çeşitleri. Burada şimdi dünyanın en pahalı kahvesi var. Bir kedigillerden bir hayvanın en iyi çekirdekleri yiyip ondan sonra sindiremeyip dışkısıyla dışarı attığı kahveler toplanıp yıkandıktan sonra o dışkıyla beraber bir aromaya kavuşuyor ve dünyanın satılan en pahalı kahvesi. O hayvanlar da burada oluyor. Şimdi burada o kahvelerden deneyeceğiz. Bir tadına bakacağız. Kaldırırsa midemiz. Hangisi bakayım? Meyvenin ismi mi salak? Evet, salak. Yedik Salak. ya, yılan derisi gibi olan. Evet evet, ama meyvesi yok galiba. Var mı? da arkada bir yerlerdeymiş. Meşhur dünyanın en pahalı kahvesi Dulak. Bakayım abi. Normal şey hali yani. Bu? Anladım abi. Bu hayvandan çıkmış hali yani. Evet. İşte bunlar toplanıyor, kurutuluyor ve keyifle içtiğimiz kahve haline dönüyor. Bu hayvan da ağaçlardaki en olgunlaşmış ve en iyi kahveleri yiyormuş. Ondan sonra da dışkısında en iyi kahve çekirdekleri aromasıyla beraber toplanıyor. Demek ki bunların dışkılarının peşinde sürekli birileri var. İşte arkadaşlar, hayvanımız bu. Şöyle göstereyim. Çok sevimli bir hayvan. Kedigillerden, sincap gibi bir şey. Sen kahve mi seviyorsun bakayım? He? Sen kahve mi seviyorsun tatlım benim? Çok tatlı bir hayvan, masum bir hayvan. Öyle bir hayvan ki boku para ediyor. Evet, geldi kahve. Senin kahve geldi mi? Geldi abi. Nasıl bir farklılık var mı? Mis. 50 bin. Nasıl buldunuz? Güzel, lezzetli. Suat Bey? Ama biz kahve eksperi değiliz tabii yani. Ama aroması çok güzel. Bunların bir tek zencefilli ve birkaç taneyi beğendim. Buranın olayı bu kahve. İçmedik demeyiz. Birkaç paket alacağız şimdi. Bali'ye gelip kahve içmeden olmazmış. Kutsal Su Tapınağı diye geçer. Milattan önce 962 yılında yapılmış bir tapınak. Bali inanışına göre buradaki o Maya Dayavan dediğimiz kral kendisini Tanrı gibi görüyor ve Tanrı ile çatışmaya başlıyor. Tanrı da bu aşağıya Indra'ya gönderiyor. Hinduizm inanışına göre su tanrısı olarak geçer Indra. Indra ordusuyla böyle gelirken o zehirli suyu yapıyor. Maya Dayavan dediğimiz kral bütün Indra'nın askerlerini öldürüyor. Daha sonra Indra gelerek anlatılan mitolojideki anlatılan bir okla temiz su, kaynak suyu açıyor. O suyun çıkmasıyla birlikte kendi ordusu da iyileşiyor, şifa buluyor ve King Maya Dayavan'ın ordusunu yenerek burasını kutsallaştırıyor diyelim. Buraya gelen Baliler burada sularda yıkandığı takdirde kendilerine şifa bulacağına inandıkları bir tapınak. Ve gençleşiyorlar mı dedin abi? Ya o benim arabada söylemiş olduğum bir şey ya. Niye kafa buluyorsunuz Refik abi? Herkes atlayacak suya şimdi. Evet, şuradan saronkları alalım. Beyler, bu malikanelere girerken bunları bağlatıyorlar. Hani keyiften bağlamıyoruz. Fistanı giydirdiler bize. Erkeklere etek giydiren tek Fistanı giydirdiler bize, yemin ediyorum.
Evet Sabri abi. Evet. Balık gördüm sanki. Gördüm. Evet, şuradan şimdi 5000 rupi verip balıkları besleyeceğiz. Nefis bir manzara, öyle söyleyeyim. Çok güzel bir görüntü. Ayırtmayın lan beni. Al yem dedi. Yedirtmeyin beni. Çok keyifli. Evet, şimdi pirinç tarlalarına gidiyoruz. Bütün Uzak Doğu'nun geçim kaynağı, ana besin kaynağı pirinç biliyorsunuz. O yüzden her yer, bütün boş alanlar pirinç tarlası. Su da bol. Pirinç tarlaları. Burada salıncaklar var. Çok güzel, yüksek. Ama kapanmış. Yoksa sallanacak. Evet sevgili dostlarım, 10 günlük tatilimizin sonuna geldik. Aslında bu tatilde çıkarken söylediğim gibi kamera almayacaktım yanıma. Dinlenmek amaçlı gelmiştim. Ama Serhat abi al yanına bir kamera, ne olur ne olmaz çekersin dedi. Dayanamadım, çektim zaten. Umarım keyif almışsınızdır siz de. Balık avı videolarımız devam edecek. Böyle vlog gibi bir tatil, gezi, yeme içme videosu oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.